Kadran Adam'a hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Hepinize hayırlı olsun. Bildiğiniz gibi Forza Horizon 4 yakın zamanda Steam'e geldi ve bana soracak olursanız 2,5 senelik bu oyun çıktığından beri oynayan bir Forza oyuncusu olarak bence fiyatlar çok iyi arkadaşlar. Yani bu kurlara rağmen bence Standard Edition 92, Deluxe 125, Ultimate Edition yani en full sürümünün 150 lira olması çok iyi. Bu gözler yanlış hatırlamıyorsam Microsoft Store'da 480 liraları bile gördü arkadaşlar. 400'leri gördüğüne eminim. 480'leri de gördü sanırım. Ve bence güzel bir jest yapmışlar. Evet, oyun 2,5 sene önce çıktı. Ancak Forza Horizon 5'in çıkmasına konuşulan o ki minimum daha bir sene daha olduğu için bence bu rakam bu oyuna değer diye düşünüyorum. Buradaki bütün rakamlar. Şimdi bu bölümde ne yapacağız? Burada arkadaşlar en başta anlattığım gibi 2,5 senedir bu oyunu oynuyorum ve kanaldaki diğer videolara bakarsanız bizim başrolümüz Forza abi. Yani sürekli Forza oynuyoruz. Canlı yayınlarda da bol bol Forza oynuyoruz. Ve 2,5 senede de nacizane bayağı tecrübelendim bu konuda. O yüzden paket farklılıklarından size tamamen her şeyi sıcağı sıcağına kanlı canlı göstererek paket farklarını anlatacağım. Ve hangisini almanız daha mantıklı ondan bahsedeceğim. Tabii ki de bütçenize göre de bu şekillenecek. Şimdi geçelim abi. Şu paketlerin farklarında neler varmış? Önce onlara bir bakalım. Ondan sonra oyuna dönelim. Oyunda size bu paketlerin ne işe yaradığını ve farklılıklarının hepsini göstereyim arkadaşlar. Hem YouTube'da koyduğum videolarda hem de Twitch'te dünkü canlı yayında da bolca soran oldu, gelip paket farklılıklarını merak edenler, oyunu Xbox Store'dayken, Microsoft Store'dayken çok pahalı olduğu için almayan ama şimdi bütçesine daha uygun olduğunu düşündüğü için alan arkadaşlarımız ve arkadaşlarınız bolca olacak. Hadi abi zıplayalım, şu paketlere bir bakalım. Şimdi ilk başta Xbox'ın kendi sitesinden bakıyorum abi. Zaten burada Steam logosu altında çıkartmış. Çünkü öbür tarafta yazmayan küçük bir detay var arkadaşlar Steam'deki paket detayında. Burada onu da gördüm. Siz yanlış bilgilenmeyin diye karşılıklı olarak göstereceğim size. Buradaki fiyatları tabii es geçin. Standard Edition'da oyunun zaten normal Forza Horizon 4'ü alıyorsunuz boş bir şekilde ve yanında Formula Drift araçları paketini veriyor abi. Hepsini birazdan göreceğiz. Deluxe Edition'da bunun yanına bir de Car Pass veriyor. Car Pass'te 42 tane araç var ve o 42 tane aracı zamanında çıktığı zaman her hafta yeni bir araç veriyordu. Ama şimdi tabii o süreler, o zaman geçtiği için muhtemelen bütün araçları tek seferde alıyor olacaksınız. Onun dışında Deluxe Edition'ın başka bir esprisi yok arkadaşlar. İşte geldik meselenin olduğu yere. Ben de Ultimate Edition sahibiyim ve 2018'in Ekim ayında arkadaşlar bu oyun daha çıkmadan pre-order'ken 240 liraya almıştım. Düşünün o zamanki kurlarla yani. Bence şu anda 150 lira çok iyi oyunun üzerinden 2,5 sene geçmiş olmasına rağmen, çünkü sürekli üzerine katarak farklı güncelleştirmeler, farklı araçlar ekliyorlar. Haricen Best of Bond araçları ekliyor. Yani James Bond serisinin en iyi araçları diyebiliriz buna. Hoş geldin paketi veriyor. Hoş geldin paketinin içinde de belli başlı araçlar var. Onları da göstereceğim arkadaşlar. VIP, bu gerçekten benim için çok önemli bir şey. VIP ödülleri ve VIP olmanın ayrıcalıklarından bahsedeceğim abi size. Ve 2 tane harita eklentisi, 2 tane DLC. Fortune Island yani Servet Adası. Diğeri de Lego Hız Şampiyonları. Hadi şimdi geçelim abi oyuna. Önce Steam'den şuradaki bir detayları tekrar bir okuyalım. Bakalım ekstra başka bir şey var mı görelim. Haricen devam edeceğiz zaten. Burada bu arada Mitsubishi Car Pack var. Onu da göstereceğim. Ücretsiz gözüküyor. Buradaki bazı paketleri arkadaşlar Ultimate Edition'a bana yani ücretsiz zaten vermiş de hala veriyor mu emin değilim. O yüzden o paketleri şimdi göstermeyeceğim. Gelirse size bonus olur. Onun dışında önceden Game Pass'le oynayanlarınız belki vardır arkadaşlar. Şu anda onunla ilgili sanırım bir sıkıntı var ve Game Pass'ten kaldığın yerden oyuna devam edemiyorsun sanırım. Ya bununla ilgili bence bir güncelleme, bir düzeltme yapacaklardır. Ama şu anda onu bilin. Bıraktığınız yerden şu anda devam edemiyorsunuz arkadaşlar. Baştan başlamanız gerekiyor. Hadi inelim aşağı doğru. Burada da az önce gösterdiğimiz gibi bakın burada Ultimate Edition'da Car Pass, VIP, Formula Drift araç paketi, Best of Bond, Servet Adası. Bak Welcome Pack'i yazmamış mesela burada. Haricinde Deluxe'da zaten 2 tane şey olduğu için başka da bir şey yok. Hadi şimdi abi oyuna geçelim. Bunlar neymiş? Tek tek Formula Drift araçlarından başlamak suretiyle ondan sonra Car Pass devam edelim. Çünkü gördüğünüz gibi standartta Formula Drift var ve Deluxe'da da Formula Drift ile Car Pass var. Ondan sonra Ultimate Edition üstüne konuşacağız. Evet abi geldik Formula Drift araç paketine. Formula Drift araçlarında bunlar zaten hazır yapılı ve modifiyeli olarak geliyor. Çılgın drift yapıyorlar arkadaşlar bu araçlar, öyle söyleyeyim size.
Burada gördüğünüz gibi 7 tane araç var. Sonradan buraya eklenen birkaç araç daha var. Onları da zaten zamanla toplarsınız. Formula Drift araçlarından bundan ibaret. Şimdi Carpes'e geçelim. Carpes'e geldik abi. Carpes'te bolca araba var. Dediğim gibi bakın yukarıda yayınlanma tarihleri var. Bu tarihler geçtiği için siz bu arabaları direkt alacaksınız ama oyun ilk çıktığında heves olsun diye her hafta bir tanesi, işte 2 haftada bir veya haftada bir veriyordu ve o zaman tabii daha eğlenceli oluyordu. Burada gördüğünüz bütün arabalar ki bunların içerisinde gerçekten çok kullanacağınız arabalar da var. Bakın burada Gymkhana Hoonigan'ın kamyoneti de var. Bolca araba var abi. Bunların hepsini Carpes sayesinde topluyor olacaksınız. Ve haricinde arkadaşlar şimdi diğer kısma geçelim. Şu anda Ultimate Edition kısmına geçtik ve Welcome Pack yani hoş geldin paketi Ultimate Edition içerisinde olan eklentilerden ve ücretsiz verilen şeylerden bir tanesi. Burada da bolca araç var arkadaşlar ve bunların hepsine ücretsiz bir şekilde sahip olabileceksiniz. Özellikle Ultimate Edition'la giriş yaparsanız zaten araçla ilgili uzun vadede veya kısa vadede hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Haricinde bu Mitsubishi araç paketi Mitsubishi'ler sonradan eklendiği için arkadaşlar bunu zaten ücretsiz dağıtmıştı. Az önce Steam'de de gösterdiğim gibi bu paketin ücretsiz olduğunu söylüyor zaten. Ben de ücretsiz olarak almıştım. Bu araçlara da ücretsiz olarak sahip olacaksınız. Geldik Best of Bond'a abi, yani Bond araçlarına. Burada da bir sürü eski ve yeni Bond araçları var ve çok efsane araçlar. Bu arada burada arkadaşlar oyunun detaydan, oynanıştan, ondan bundan bahsetmiyoruz. Sadece hangi paketi almanız lazım, hangi paketi almanız mantıklı ve paket detayları, paket içeriğiyle ilgili sadece detaylandırmayla alakalı bir video bu. Ultimate Edition'ın en dikkat çeken eklentilerinden bir tanesi VIP üyelik abi. Ben bu VIP üyeliği çok seviyorum ve çok ekmeğini yedim. Şimdi nedir bu VIP üyelik, ondan bahsedelim. VIP üyelik sahibi olduğunuz zaman yaptığınız yarışlardan bir kere katlanarak daha fazla puan kazanıyorsunuz ve daha fazla para kazanıyorsunuz. Ayrıyeten VIP üye olduğun zaman abi, bak şimdi göstereceğim. Oyunda şans çarkları diye bir şey var abi. Şans çarkları çevirerek o çarklardan para, kıyafet veya farklı araçlar kazanabiliyorsun. 2 tane şans çarkı var. Biri normal şans çarkı, diğeri de süper şans çarkı. Şu an anlattığım oyunla ilgili içerik detaylarını eski videolarımdan her şeyi bulabilirsiniz arkadaşlar. Yeni gelenlere de hoş geldiniz diyorum şimdiden. Küçük bir zaman ayırıp abone olup like atarsanız da çok memnun olurum. VIP üyelik olduğun zaman abi sana her hafta 2 tane süper şans çarkı hediye ediyor. Böyle bir güzellik yapıyor. Oyunun içerisinde farklı evler var ve bu evleri satın alabiliyorsunuz. Oyun başlangıcında o evden doğabiliyorsunuz şeklinde ve VIP olduğunuz zaman size hediye edilen güzel bir ev de var abi. Onun haricinde bakın burada zaten bana mesaj gelmiş. Steam'de yayınlanmasının şerefine tüm oyunculara 2019 911 Porsche GT3 RS hediye ediyorlarmış abi. Böyle bir ekstramız da var. Kısacası neymiş abi? VIP üye olduğun zaman, yani Ultimate Edition'a sahip olduğun zaman yarışlardan veya yaptığın herhangi bir etkinlikten hem para olarak hem de seviye olarak neredeyse 2 katı abi ödül almış oluyorsun. Bu da senin daha hızlı yükselip daha çabuk para toplamana veya daha çabuk şans çarkı toplamana vesile olmuş oluyor. Şimdi geçelim en bomba kısma. 2 tane haritamız var. DLC paketleri. Biri Fortune Island, diğeri de Lego Speed Champions. Hadi onlara gidelim. Geldik Fortune Island'a, yani Servet Adası'na arkadaşlar. Burası şöyle bir harita ve büyükçe de bir yer. Buranın çok önemli bir detayı var abi. Birincisi burada defineler var ve o defineleri çözüp ödüller kazanmaya çalışıyorsun. Ama bana sorarsanız buradaki en önemli şey abi, burada bir drift parkuru var. İbre tırmanışı diye, Needle Climb diye geçiyor. Ve bütün oyuncular A'dan Z'ye burada drift yapıp en yüksek skoru almaya çalışıyorlar. Oyun içerisindeki en büyük drift çılgınlığı burada dönüyor abi. Yani eğer siz bu paketleri, bu eklentileri almasanız bile emin olun bir yerden sonra içinizi kemirecek ve burayı alıp burada drift yapmak isteyeceksiniz. Ya buradan çok basit bir örnek verecek olursam arkadaşlar, yani ne kadar çılgınlık olduğunu, bu oyunun ne kadar fazla kişinin oynadığını ufak tefek anlamış olursunuz. Bakın 47.399'uncuyum ben buradaki drift bölgesinde. Ama buradaki drift bölgesinde abi bu zamana kadar bakın altta görüyorsunuz 2.266.799 oyuncu drift yapmış abi.
Yani neredeyse 2,5 milyonun içerisinde 47 bininciyim ki bu insanların hepsi Forza'yı normal oynayanlar değil, sadece bu pakete, bu eklentiye gelenler. Yani kaç milyon kişinin oynadığını artık siz hayal edin. Bence piyasadaki en çok oynanan araç oyunu ve grafiklerden falan zaten bahsetmeye gerek yok abi. Onlardan zaten bahsetmeyeceğiz burada. Böyle acayip de bir manzarası olan bir yer burası. Bahsettiğim iğne tırmanışı Needle Climb da bakın yukarı doğru çıkıyor. Bu drift parkurundan bahsediyorum ve gerçekten Forza Horizon 4'ün derinlerine doğru inerseniz abi burada drift yapmadan bu oyunu bırakabileceğinizi pek zannetmiyorum açıkçası. Bir de tabii Lego Speed Champions var. Hadi şimdi bir de o haritaya gidelim. O DLC'ye bakalım. Üzerine konuşacağız zaten. Evet arkadaşlar, geldik Lego haritasına ve arkada gördüğünüz gibi bir Lego evi var ve burada oyunun içerisinde bakın birçok şey Lego'dan, bu Lego parçalarını, yani Lego'dan inşa edilmiş şeyleri parçalayarak Lego parçalarıyla bu evinizi inşa ediyorsunuz. Oyunda bir de ekstradan unutulmuş araçlar var abi. O unutulmuş araçlar da zamanla karşınıza çıkıyor ve onları toplamaya başlıyorsunuz. Öyle bir ekstranız da var yani araç olarak ve Lego haritasında da ekstra araçlar var abi toplayabileceğiniz ve Lego'ya özel araçlar da var abi. Onları da hemen göstereyim. Yani bazılarınızın hoşuna gitmese de Lego'dan yapılmış bir Bugatti, McLaren, Ferrari F40, Porsche 911 ve Mini Cooper var abi. Bunlarla da oynayabiliyorsunuz ama Lego haritasında bunlarla oynama zorunluluğunuz yok. Az önce gördüğünüz gibi normal araçlarla da oynayabiliyorsunuz. Bu araçları da ödül olarak ekstradan kazanıyorsunuz. Yani şurada gördüğünüz gibi tamamen Lego'dan bir araç bu da. Bu haritanın da büyüklüğünü gösterecek olursam bu harita da bir hayli büyük ve yapabileceğiniz bir sürü yarış, bir sürü etkinlik var abi. Zaten sezonluk görevlerden hiç bahsetmeyeyim. Oraya girmeyelim. Diğer videolarımda görürsünüz. Oyunda belli bir seviyeye geldikten sonra başlangıçta sezonluk görevler çıkıyor ve sezonluk görevler vasıtasıyla kazandığınız ödüller oluyor. Arabalar, kıyafetler veya şans çarkları şeklinde. Sonuç olarak oyunda 2 tane harita var abi ve 2 haritadan biri de bu. Diğer haritayı zaten gösterdim. Hadi şimdi tekrar başladığımız yere dönelim. Bir daha bunun üzerine küçük bir konuşma yapalım. Hangisini almanız daha mantıklı? Size fikrimi paylaşayım. Evet arkadaşlar, başladığımız yere geri döndük. 92 lira Standard Edition, 125 lira Deluxe ve 150 lira Ultimate Edition. Evet, bu cebinize de bakan bir şey ama sonuna kadar Ultimate'ı tavsiye ediyorum abi. Verdiğiniz her kuruşa değer ve fark bu kadarken değer. Yani 480 lirayken aradaki farkları bir kafanızda tahmin ederseniz aslında ne kadar değerli olduğunu anlarsınız. Ne olursa olsun kendinizi tutamayıp Fortune Island'a gideceğinizden hiç kuşkum yok abi ve buraya gelip baktığın zaman zaten Fortune Island DLC'sini 30 liraya alıyorsun abi. Standart Edition'ı alsan bile 30 liraya eklediğinde zaten 122 lira olmuş oluyor abi. Arada 50 lira fark kalıyor. Hadi Lego'yu da aldım desen zaten Ultimate Edition fiyatına çıkmış oluyorsun ve sana yanında ekstradan Standart Edition'la kıyasladığımız zaman Carpes'i veriyor. Hoş geldin paketini veriyor. VIP'yi veriyor. Bakın bu gerçekten işinize yarayacak. Bond araçlarını veriyor. Yani aslına bakarsanız Ultimate Edition gerçekten bence bir tufa. 150 liraya kıyıp onu almanızı tavsiye ediyorum. VIP ödülleriyle ilgili bu kadar çok üzerine düşmemle ilgili de ilerleyen zamanlarda eğer alırsanız çok daha iyi anlayacaksınız. Çünkü seviyelerinizi hızlı doldurduğunuz zaman parayı daha fazla kazanacaksınız. Aynı şekilde nüfusunuzu doldurup devam ettiğiniz zaman bir sürü ödüller kazanmaya da devam edeceksiniz. Ben sonuna kadar arkadaşlar Ultimate Edition tavsiye ediyorum ve Ultimate Edition gerçekten çok çok daha avantajlı oluyor detaylı olarak baktığınız zaman. Evet arkadaşlar, 2,5 senelik Forza tecrübemi mümkün olduğunca, dilim döndüğünce olabilecek en kısa sürede en pratik şekilde size anlatmaya çalıştım. Umarım memnun kalırsınız. Umarım anlattıklarımı da anlamışsınız. Her şeyi kısa kısa, ufak ufak uzatmadan bütün detayları sıcağı sıcağına, kanlı canlı size gösterdim zaten. Hangisini tercih ederseniz edin. Emin olun memnun kalacağınız bir oyun arkadaşlar. Oyunun satıcısı falan değilim ama bizim ana konumuz Forza olduğu için bu kanalın geçmişine bakarsanız ben de doğal olarak Forza'yı seviyorum ve benim takipçilerim de
şu an bu videoyu izleyen diğer arkadaşlarımız da zaten Forza'yı seviyorlar. Forza ile ilgili aklınıza ekstra bir şey de takılırsanız arkadaşlar, altta Discord sunucumuza da gelebilirsiniz. Orada çok Forza oynayan arkadaşlarımız olduğu için sizin bütün kafanıza takılan şeyleri cevaplar. Aynı zamanda salı ve perşembe geceleri canlı yayınlar yapıyorum. Onların da detayları zaten alt tarafta açıklama kısmında var. Oradan da gelip aklınıza takılan her şeyi sorabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize şimdiden hayırlı olsun bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.